Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda birbirinden önemli kripto para haberlerini ve analizlerini sizlerle paylaşacağım. XRP, Matic Coin, AVAX, Pepe Coin ile ilgili önemli analizlerin, tahminlerini paylaşacağım. Ve dünya ünlü yatırım danışmanlık şirketlerinin yatırımcılara vermiş olduğu tavsiyelerden bahsedeceğim ve diğer detayları birazdan içeriğimde öğrenmiş olacaksınız. Dilerseniz içeriğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İlk haberimiz efsane bir yatırımcı olan Jeremy Davinci ile ilgili. Jeremy Davinci Bitcoin 1 dolardan daha düşük bir fiyattayken kripto para yatırımı yapmaya başlamış efsane bir yatırımcı olarak biliniyor dünya çapında. Ve Jeremy Davinci yaptığı son açıklamada sepetindeki Cardano'ları satıp bu Cardano'lar yerine Shiba ve Dogecoin alacağını açıkladı. Bu da artık Shiba ve Dogecoin'in Cardano'dan daha yüksek kar getirisi olduğunu bizlere gösteriyor diyebiliriz. Jeremy Davinci açısından baktığımız zaman bu konuda önemli. Çünkü kendisi efsane bir yatırımcı olarak dünya çapında tanınan bir kripto para yatırımcısı. Bir diğer haberimize geçelim hemen. Popüler ekonomist Max Keiser 17 Nisan'da piyasaya sürülen Pepe Coin ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Max Keiser Pepe Coin'in kayıtsız bir menkul kıymeti olduğunu belirtiyor. Ve bu durumunda yani SEC'nin dikkatini çekebileceğini bizlere gösteriyor. Yani SEC Pepe Coin'i önümüzdeki zaman diliminde kıskaca alabilir. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Max Keiser aynı zamanda çok fazla bir yükseliş gerçekleştirdiği dolayısıyla Pepe Coin'de Pepe Coin yatırımını bir kumara benzetiyor. Burada bugün zaten Pepe Coin ile ilgili yine bir önemli bir gelişme oldu. OKEX borsası da Pepe Coin'i listelediğini duyurdu ve OKEX borsasında artık Pepe Coin alım satımları açılmış oldu. Pepe Coin burada en son Gate.io borsasında listelendikten sonra burada 2986 seviyesini yani 3000 seviyelerinden itibaren 150.000 seviyesine kadar yani burada Gate.io borsasında hemen hemen bir 50x'lik bir artış yakaladı kısa bir zaman diliminde. Bu 150.000 seviyesinden itibaren ise bir düzeltmeye girdiği görülüyor. Burada yeniden bir yükselişten bahsetmemiz içinse burada bir önceki tepe olan 150.000 seviyesinin artık yeniden aşılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yukarıda 170.000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeden sonra da 300.000 seviyelerine kadar ilk etapta yükseliş gelebilir. Ancak çok fazla bir yükseliş gerçekleştirdiği için oldukça riskli görüyorum ben Pepe Coin'i. Aşağıdaki önemli desteğimiz ise 56.000 seviyesinde görünüyor şu an Pepe Coin'de. Ve yatırımcıların da buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü yani çok devasa bir yükseliş geldi. Belki yine devasa bir yükseliş gelecek. Onu kimse bilemez ama yani burada temkinli olmak lazım artık. Yani buradan yeniden bir 50 kat gider mi? Gidebilir, belli olmaz. Ancak dediğim gibi kontrollü olmak lazım. Stoplu da ilerlenebilir. Burada alttaki önemli seviyeler 70.000 ve 56.000 seviyesi şu anda. Bu seviyelere kadar düzeltmeler de görebiliriz. Yani tamamen sürpriz bir coin olarak nitelendiriyorum ben de Pepe Coin'i. Bir diğer haberimize geçelim. Global anlamda ünlü olan Ebrak Crypto isimli analist 4 altcoin'de rally beklediğini açıkladı. Bu altcoin'lerin ilki XRP Coin. XRP Coin'de Ebrak Crypto %300'den fazla artış beklediğini söylüyor. Yani XRP'nin buradan 3x yapması gibi bir durum söz konusu olabilir diyor. Yani 1,5 dolarları bulabilir XRP. Bir diğer altcoin ise BNB Coin. BNB Coin'de de Ebrak Crypto 480 dolara kadar bir yükseliş beklediğini açıklıyor. 480 şu anda 324 dolarda fiyatlanıyor.
BNB Coin. Kendisi 480 dolara kadar bir artış beklediğini yatırımcılarla paylaşıyor. Bir diğer altcoin ise Matic Coin. Matic Coin'de de kripto para analisti 1 dolar 70 sente kadar bir fiyat artışından söz ediyor. Ancak Matic Coin burada bir düzeltme trendine girdi. Burada 1 dolar 2 sent seviyesinin yeniden kazanılması gerekiyor. 1 dolar 2 sent seviyesi kazanılmadan long yönlü işlemlerin riskli olacağını düşünüyorum ben. Egrak Kripto'da 1 dolar 70 sent seviyesine bir hedef koymuş. Bir diğer yükseliş beklediği altcoin ise AVAX Coin. AVAX Coin'de de 29 dolara kadar bir artış bekliyor Egrak Kripto. Ancak AVAX'ta da burada aynı Matic Coin'e benzer bir düşüş trendi söz konusu. 17 dolar 50 sent seviyesinin aşılmasını beklemek daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum ben. Yukarı yönlü işlem yapacak arkadaşlar için. Bir diğer haberimize geçelim hemen. Evet, diğer haberimiz Türkiye'den. Özgür Demirtaş bildiğiniz gibi oldukça ünlü bir ekonomist. Hatta dünyaca ünlü de diyebiliriz. İşini hakkıyla yapan iyi insanlardan birisi. Özgür Demirtaş yatırımcılara bir tavsiyede bulundu geçtiğimiz günlerde. Enflasyona dikkat çekti Özgür Demirtaş. Burada dolar ve mevduat faizinin paranın değerini korumadığını aktardı yatırımcılara ve küçük yatırımcının daha mantıklı yatırımlar yapması gerektiğini kendisi paylaşıyor ve örnek vererek bunu açıklıyor. Örneğin 100 bin liranız var ve bu mevduata yatırdığınız zaman 130 bin lira oluyor. Ancak dolarda kaldığınız zaman Merkez Bankası'nın baskılama politikalarından dolayı dolarda da zarar ediyorsunuz. Enflasyonun gerisine düşüyorsunuz. Bu durumda da en mantıklı seçeneğin doğru tüketim yapmanın olduğunu belirtiyor Özgür Demirtaş. Buna da bir örnek veriyor. Yani 100 bin liralık deterjan aldığınız zaman 180 bin lira oluyorsa bir sene sonra diyor. Yani burada artık doğru tüketim yapmak en önemli yatırım aracı olarak düşünülebilir diye aktarıyor yatırımcılara. Yani burada doğru tüketimin oldukça önemli olduğunu, yüksek enflasyonda oldukça önemli olduğunu yatırımcılarla paylaşıyor. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bir diğer haberimize geçelim hemen. Evet, diğer haberimizde danışmanlık devi, dünyaca ünlü danışmanlık devi The Motley Fool'un uzun vadeli sağlam kripto para yatırımı için yatırımcılara vermiş olduğu tavsiye. The Motley Fool analistleri Bitcoin ve Ethereum'un kripto para yatırımlarında öncelikli olduğunu bir kez daha yatırımcılarla paylaştı ve yatırımlarda Bitcoin ve Ethereum ağırlıklı bir sepet oluşturmanın risklerden daha uzak bir yatırım ve daha uzun vadeli garanti getirili bir yatırım olacağını aktarıyorlar. Yani Bitcoin'in de Ethereum'un da uzun yıllar boyunca piyasanın lideri olacağını düşünüyordu Motley Fool analistleri. O yüzden de sepetinizde, kripto para sepetinde bu iki kripto paraya mutlaka ağırlık verilmesi gerektiğini aktarıyor. Evet, bu içeriğimin sonuna geldik. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna dokunmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.